Merhaba sevgili aslanlar, hoş geldiniz. Ocak ayına bolluğu, bereketi, neşesiyle sizleri bulsun diyoruz. Hemen Ocak ayına şöyle bir baktığımızda Oğlak stelyumu çok yüksek ve karşısında hemen Jüpiter Yengeç'te önemli Oğlak ve Yengeç hareketinin olduğu bir aydayız. Verimli, üretken, çalışkan, hedeflere odaklandığımız bir süreçte olacağız. Ve siz sevgili aslanlar, yükselen aslanlar için bu ay geçmiş konular çok aktif. Biraz daha böyle dinlenmek isteyebilirsiniz. Biraz daha kendinizle baş başa inziva içinde olmak, düşüncelerinizi tartmak, değerlendirmek içinde olabilirsiniz. Burada düzenlemeler, bazı arınmalar, temizlenmeler, yapacağınız işlerle ilgili, önünüzdeki zamanlarla ilgili, ilişkilerinizle ilgili bağlarınızı geliştirmek için çok yararlı olacak bir aya girmiş bulunmaktayız. Öncelikle şöyle aya bakalım. Venüs, Mars ve Güneş, Merkür hepsi birlikte Güneş'in kalbinde yer aldıkları bir pozisyonda yer alacaklar. Özellikle ayın başında 6, 7, 8 Ocak kullanabilirsiniz. Çok verimli günler olacaklar. Gelişmeyi, ilerlemeyi destekleyen fırsatlı ayın girişi çok önemli. Fakat burada abartılı tutumlar, göz ardı ettiğiniz konular, sınır dışına çıkan istek ve niyetler, çizgimiz bize her zaman iyi olduğuna inandığımız, göz ardı ettiğimiz konuların altını çiziyor olacak Jüpiter retrosuyla. Ayın ilk yarısı geliştirmek için uygun demiştik. 3 Ocak'ta Yengeç'te bir dolunayımız var. Etkili güzel işlere imza atmak ve ilerletmek için önemli güzel günler. 18 Ocak Oğlak'ta bir yeni ayımız gerçekleşecek. Yatırımcı kararlar, para konuları, azimli kararlı çalışmalar odak noktamızı, azmimizi çok yükselten bir Oğlak yeni ayı olacak. Ve ayın sonundaki son 2 gün 26 ve 27 Uranüs'ün sert etkileriyle Mars-Plüton kavuşumu etkin olacak. Tehlikeli, kritik, zorluk, yıkıcı ve biraz kötü günler 26-27'ye lütfen çok dikkat. Ayın en şanslı günleri 4, 6, 7, 30 ve 31 Ocak. Güzel etkileri hakim bu günleri kullanabilirsiniz. Ayın en iyi değiştirmek, geliştirmek, iletişim ve girişim yapmak istediğiniz alanlarla ilgili 21 Ocak kullanabilirsiniz. İlişkiler, güzel estetik bakım için en olumlu tarihler yine 6 ve 7 Ocak tarihleri olacak. Şimdi kısaca şöyle bir aya bakalım. 3 Ocak Cumartesi Yengeç Dolunayı. Şanslı, bereketli ve geliştirici olumlu etkilerle Yengeç Dolunayı bizlerle. 13 derecede gerçekleşecek Yengeç Dolunayı 13.07'de öğle saatleri, öğleden sonraki saatlerde Türkiye saatiyle gerçekleşecek ve sizler için tam 12. evinize yerleşecek sevgili aslanlar. Ve yaratıcı, siz zaten yaratıcı, ilham verici, güneşin insanlarısınız. Dahiyane, ilginç, sıra dışı fikirler. Bu aynı zamanda kendi içinize çekildiğiniz, inziva halinde olmak istediğiniz, biraz daha duygu ve düşüncelerinizle baş başa olmak istediğiniz de bir yengeç dolunayı olacak. Daha derinden geliştiren konular, geçmiş konular, bilgeliğiniz, koruma altına almak istediğiniz konular. Bunlarla ilgili etkin çalışacak. Yine kapalı alandaki çalışmalar, yurt dışı işleriniz varsa bunlar oluşabilir. Yine hastane, günlük işlerinizle yansıyan alanda bir koruma getiriyor olacak bu yengeç dolunayı. Evet, şanslı, bereketli, olumlu demiştik. Yine kapalı alanlar, hastaneler deyince korkmayın, bu alanda yine iyileşmesi, şifalanması, arınması gereken konular neyse burada çok etkin, koruyucu, güzel, güvenli bir şekilde çalışıyor olacak. Günlük yaşamınızın içinde yerleşen Oğlak stelyumuyla günlük yaşamınızı arttırırken burada düzen kurmak, alt üst çalışanınız varsa hizmet aldınız, hizmet verdiniz, bu alanda düzeni korumak, geliştirmek ve aynı zamanda geçmişteki pek çok korku, endişe ve kaygıları finansal anlamda da yine aynı şekilde buradaki açıkları fark ederek düzenlemek adına arındırdığınız bir dönemde olacaksınız. Evet, 12. eve yerleşiyor sevgili aslanlar. Burada duygularınız, derinliklerine ittiğiniz o duygularınızın içinde iç çocuğunuzla, çünkü Yengeç burcunda olan Jüpiter sevgi, şefkat, kendinize sevgi göstermek, ruhsal açıdan kendinizi zorlukta hissettiğiniz konular, kayıplarınız, belki bu pandemi sürecinden beri gelen dönem. Biliyorsunuz bir dönem kapatıyoruz demiştik. Buradaki kayıplarınız, korkularınız, bunları şifalandırdığınız bir dönemdesiniz. İçinizdeki çocuğun ihtiyaçları, onları fark edeceksiniz. Kırılgan taraflarınız. Ruhunuzda o aslan enerjisi, paylaşımlarınız, insanlarla beraber cömert, eşsiz yetenekleriniz ortaya çıkartmak, onları güvenli bir şekilde ortaya sunmak için bir düşünme, inziva, değerlendirme sürecine girdiğiniz bir süreç. Burada gizli düşmanlıklar, gizli sırlar, kendinizi geriye çekerek olup bitene ve duygularınıza ve niyetlerinize bunları anlayacağınız, şifalandıracağınız, arındıracağınız çok güzel, kuvvetli bir yengeç dolunayıyla beraberiz.
Neyi hedefliyorsunuz? Günlük yaşamınızda değiştirmek istediğiniz şeyler neler? Yaşamınızdaki kişiler, iş ortamı, ev ortamınız, evinizin bereketi. Bunları yeniden değerlendirip düzenleyeceğiniz bir sürede olacaksınız. Günlük yaşamınızda zuhur eden problemler, aksamalar, gecikmeler, Oğlak tam buraya oturacak. Oğlak buradaki stelyumla azim, kararlı, duygusal olarak güç kazanmak için yalnız kalarak duyguları arındıracağınız bir süreyi işaret ediyor. Bu dolunay özellikle duygularınızda dengede kalmak çok önemli sevgili aslanlar. İşlerinizi yönetmek, liderinizi ortaya koymak tabii ki önemli, bunlar ortaya çıkacak ama dinlenmek, kendinize vakit ayırmak, içinizde o büyüyen yaratıcı enerjiyi geliştirmek adına bir süre aldığınız bir dönem. Geçmiş konuları göreceksiniz, toparlayacaksınız. Yine iş ortağınız varsa iş ortamları, partneriniz, bunlarla ilgili düzenlemeler yapacağınız, yine bu kişilerle destek alabileceğiniz de güzel bir yengeç dolunayı. Parasal konularda demiştik, yenilemeler, harcamaları düzenleyeceğiniz bir sürece olacaksınız parayla ilgili. Yine yatırımlar, gelişimine güvenmediğiniz konulara temkinle yaklaşacaksınız. Sabırla yaklaştığınız güzel etkiler içinde olacaksınız. Yine kapalı alanlar dediğimiz, parayı biriktirmeye niyet etmişsinizdir, büyür. Paranızı korumaya niyet etmişsinizdir. Onları korur, geliştirir. Bu anlamda olumlu. Tabii ki yatırım yapmak için uygun bir süre değil. Sağlık konularına baktığımızda ay yengeç temaları, kadınsal rahatsızlıklarınız varsa bu sırada lütfen çok dikkat. Bedeninizde, uyku düzeninize, özellikle yengeç dolunayı çok kuvvetli. Sizin için o bilinçaltınızdaki korkular, endişeler, onları getirirken, onları arındırırken uykusuzluk, stres, gerginlik, ruhsal durumlar yaratabilir. Burada bedeninizi desteklemeniz, uykunuzu iyi almanız çok önemli sevgili aslanlar. Bedeninizde bağışıklık sistemi, yine kadınsal rahatsızlıklar, rahim, akciğerler, bronşlar, omurlar, diz, kemik, eklemler, yine bu alanda bedeninizin desteklenmesini istediği alanlara işaret ediyor. Geçmiş rahatsızlıklarınızda, günlük işlerinizde bedeninizi korumak, bağışıklığı arttırmak, bunlarla ilgili çok güzel, çok faydalı çalışacak bir yengeç dolunayı güzellikler, bolluklar, bereketler getirsin diyelim. Ve 7-8 Ocak Güneş, Venüs ve Mars cazimiye olacaklar. Aynı derecede bir arada ilerliyorlar. Kol kola girmişler. Kavuşum, çok etkili girişimler, işler, ikili ilişkilerde azim, kararla ilişkilerinizi geliştirmek, yürütmek, hizmet vermek, hareket etmek, bunlar çok etkin olacak. Bu güzel kavuşum tabii ki 6. evinize yansıyor olacak. Günlük yaşamınızdaki hareketi arttırabilir. Yaşamınızın koşullarını, yeme içmeyi, iş, ev, bu ortamda bir hareketlenme var. İnşaat işleri belki olabilir. Eviniz, iş ortamınız, tamirat, düzenleme. Yine kişilerle ilgili bunlarla aranızdaki görüşmeler, konuşmalar hızlanacak. Temizlenme, arınma açısından muazzam. Detokslar, diyetler muazzam çalışır. Yeniden düzenlediğiniz her sürede bolluğu, bereketiyle artacağını gösteriyor. Bu güzel kavuşum, geçmişte arındırmak istediğimiz ne varsa, sıfırdan yeniden başlamak istediğiniz ne varsa bu işleri düzenleyerek, büyüterek, geliştirerek yardımcı olacağını gösteriyor. Bir şeyleri kaçırmadınız sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar. Zamanınız hala var. Lütfen bu anlamda zamanınıza güvenin. Yapmak istediğiniz konuları iyice değerlendirin, düzenleyin. Size bolluğu, bereketi, neşesi ve gerçekten güzellikleriyle gelmeye hazır. O yüzden 6, 7, 8 Ocağı kullanın, kullanın, kullanın. Ve 6-7 Ocak Güneş Venüs'le kavuşuyor. Venüs cazimi dediğimiz güneşin kalbinde, ikili ilişkiler için muhteşem günler. Güzellik, bakım, estetik işlemler için kullanabilirsiniz. Küçük alım satım işleri için kullanabilirsiniz 6. evinizde. Yine alacağınız işler, para, likit akışları, bunlarla ilgili güzel, bereketli, verimli çalışacak. Bu güzel kavuşum ikili ilişkilerinizde size arkadaşlar, yaşamda etkili arkadaşlar, sevgililer, aşk, flört, romantik temalar, bunlarla ilgili hareketlendirecek güzel karşılaşmalar sağlayabilir. Yine Venüs ve Güneş'in buradaki güzel kavuşumu kalbinizde niyet ettiğiniz konulara çok güzel etkiler getirecek. Yardımlaşma, yardım etme, kişilerle bir arada olma, güzel vakit geçirme, iş ve ev, yaşam ortamınızda güzel insanlarla size kat be kat güzellik, enerji, sağlık ve evinizde ve yaşam alanınızda güzellik katacak bir kavuşum. Bu kavuşumu lütfen değerlendirin. Evinizi, iş ortamınızı bereketli hale getirmek için niyetler, manifestolar, düzenlemeler, olumlamalar, arınmalar yapacağınız çok güzel Venüs kavuşumunu değerlendirin. Güzellik, bakım, rutin işlemleriniz için de çok çok verimli, kolaylıkla yapabilirsiniz. Yine alım satım işlerinizde bu süreye getirip yapabileceğiniz güzel günler. 7 Ocak'ta Venüs Mars Oğlak'ta, yine 6. evinizde. Demiştik ya, 6. evde bir Oğlak sterliumu oluşuyor. Burada Venüs ve Mars'ın, bu kişiler
iş ortamınızda olabilir, etrafınızdaki kişiler, arkadaşlar, görüşmeler, konuşmalar, hem tatlı hem bir rekabet içinde olacağınız hem de ufak ufak böyle İşlerinizi yoluna hıza koymaya başladığınız güzel enerjilerde olacaksınız. Spor yapabilirsiniz, spora başlayabilirsiniz, yaşamı düzenleyebilirsiniz, işlerinizi düzenleyebilirsiniz. Bir aktif süreç başlıyor olacak. Ve 7 Ocak'ta demiştik Mars-Venüs kavuşuyor ve 9-10 Ocak'ta Güneş-Mars kavuşuyor olacak. Yönetici gezegeniniz ve Mars'la beraber, Güneş'le beraber kavuşuyor. Çok kuvvetli bir kavuşum. Bedeniniz, gücünüz, haliniz, vaktiniz, her şeyiniz yerinizde olacak sevgili aslanlar. Spor yapabilirsiniz. İşinizde hani derler ya, nerede hareket orada bereket. Bunu yükselttikçe sanki bereketinizi arttıracaksınız. İkili enerjiniz, ikili ilişkilerdeki enerjiniz, frekansınız çok yükseliyor olacak. Öte yandan tabii ki burada kendinizi çok yüklenmemeniz önemli. Çünkü hemen karşıt evinde Jüpiter var. Retroda olsa, 12'de de olsa burada yaşamınızdaki tüm konuları büyütüyor olacak. Spor yaparken adele, kas tutulmaları, işte işinizin üzerinde hadi şunu da yapıvereyim, bunu da yapayım derken işinizi büyütmeler, işte yeme içme alışkanlıkları, burada güçlü kavuşumdan faydalanabilirsiniz. Evet, ama diğer yandan dengelemeniz önemli olacak. Biraz sınır dışı hareketler içinde olacak. Dinamik enerjiler var yaşamınızda. Bu kişilerle ilgili kazalar, yaralanmalar, tartışmalar, işte gerginlikler de oluşabilir. Burayı iyileştirmek, dengelemek, sizin elinizde burayı aydınlığa kavuşturmak, yine sizin elinizde burayı çok güzel bir şekilde verimli hale getirebileceğiniz güzel, önemli, aktif, güçlü bir dönemden geçiyor olacaksınız sevgili aslanlar. Ve 18 Ocak Pazar günü Oğlak yeni ayı 28 derecede gerçekleşecek. Türkiye saatiyle akşam 10.53 sıralarında olacak. Yaratıcı, üretken, gerçekçi bir Oğlak yeni ayı. Çok berrak. Tabii ki artık 28 derecede kapanmış olan dosyalar Satürn'ün etkisiyle beraber burada tamamladınız, artık bir şeyler yolunda gitmiyordu, yavaşlamıştı. Bunları görmek, arındırmak, yapıcı ve üretken olarak yaşamınızı yeniden odak noktasına çevirdiğiniz bir Oğlak yeni ayı ve siz sevgili aslanlar için tam 6. evde. Yani bu günlük yaşamınızı yeniden yapılandırıyorsunuz sevgili aslanlar. Uzun zamandır zaten farkındaydınız. Her gün yaptığınız işler, iş, ev ortamı, bunda bir şeyleri değiştirmek, uzun vadede kararlar almak için çok etkin çalışacak. Oğlan verdiği azim, kararlılık, çalışma, hani bir asker gibi spora başlayacağım, yapacağım. İşimi düzenleyeceğim, olacak. İş arkadaşlarımla, ortamlarımda etkin, kararlı ve yapmak istediğim, icra etmek istediğim işler için çalışmaları artık ortaya koyacağım dediğiniz çok berrak, çok net bir şekilde ortaya çıkacaksınız. Aynı zamanda uzun süredir zamanım yetmiyor diyorsunuz. Belki işleriniz bir türlü yetişmediğini düşünüyorsunuz. Ama bu yeni ay ile beraber artık bu gelgitleri tamamladığınız, büyük o bilgelik, sabır gösteren yanlarınızı mükemmel birlik ve uyum içinde etrafınızdaki kişilerle paylaşarak, geliştirerek, emek harcadığınız her konuyu düzenlediğiniz bir Oğlak yeni ayı. Yaşamınıza giren zorluklar, gelgitler, sizin olmasını istediğiniz noktalara çekmeye başlayacak. Burada yol ayrımları yapabilirsiniz. Bir şeyleri eleyebilirsiniz. Bir şeyleri kaçırmış değilsiniz. Lütfen burada hani ait olma hissi, geride bıraktığınız konuları artık netleştirme bu anlamda önemli olacak. Aceleye gerek yok diyor Oğlak yeni ayı. Dilediğiniz konuda sabır göstererek, olgunluğunuzu kullanarak buradaki noktaları güvenle sağlayabileceğiniz önemli bir Oğlak yeni ayı. Zamanı güveneceğiniz, tazeleneceğiniz, sizin liderliğinize güç katan bir Oğlak yeni ayı olacak. Kalıcı yenilemeler yaratacaksınız sevgili aslanlar. İkili ilişkilere baktığımız zaman güçlü karşılaşmalar var. Her zaman size uymayan kişiler, konularla ilgili artık eliyorsunuz. Emek verdiğiniz konuları eleyerek yeniliyorsunuz. Kalıcı, orijinal farklı kişilerle bağlar kurabilirsiniz sevgili aslanlar, yükselen aslanlar. Bekarsanız bunlar günlük yaşamınızdan, ortamlardan, gittiğiniz her zamanki alanlardan olabilir. Ortak arkadaş gruplarından da gelebilir. Bu kişilerle ilgili hızlı etkileşimlere geçeceksiniz. İlişkideki problemleri olan aslanlar içinse bu sürede çözümleyebileceksiniz. Bazı detayları görmeye başlayacaksınız. Çünkü çok gerçekçi, berrak bir Oğlak dolunayı. Tabii ki mesafe koymanız gereken kişilerle gerekli mesafeleri artık net bir şekilde koyduğunuz bir süre. Bakın bu Oğlak'taki yeni ay Ocak'ta başlattığınız her neyse onu büyüterek devam ettirecek. O yüzden burada etkin olmanız ve sınırları belirleyerek dengede kalmak çok önemli.
hem ikili ilişkilerle ilgili hem bedeniniz ve sağlıkla ilgili çok önemli olacak. Sağlık konuları demişken bedeninizde bağışıklığa çok özen göstermeniz gereken bir süre. Oğlak yeni ayı dizler, eklemler, kemikler. Evet, bedeniniz güçlü olacak demiştik fakat burada yüklenmemek, aşırı yorgunluklar, aşırı iş, çalışma saatleri. Buraya özen göstermeniz gerekiyor. Evet, verimli, aktif olacaksınız demiştik ama burayı dengede tutmak önemli. Omurlar, kemikler, tutulmalar, diş, cilt, geçmiş rahatsızlıklarla ilgili tetikleyebilecek, duyarlı hale gelebileceğini gösteriyor. Lütfen buraya özen gösterin sevgili aslanlar. Ve geçmiş bağımlılıklar, alışkanlıklar, bunları görüp elemek adına da muazzam çalışacak bir oğlak yeni ayı. Olumlu güzel arınmalar size yaşamda bolluk bereketin kapılarını açacak. Azimli güzel verimli çalışmalara doğru ilerleyeceksiniz. Hayırlı uğurlu olsun diyelim şimdiden sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar. Ve 20 Ocak Güneş Kova burcuna geçiyor olacak ve Venüs'le 3 derecede kavuşacak. Sizler için tam 7. ev. Demiştik ki her şey yenileniyor. Artık farklı insanlar, orijinal insanlar, birileriyle yan yana geliyorsunuz sevgili aslanlar. İş yapmıyorsanız belki işiniz, yeriniz, iş ortamınız, ev ortamınız, bir şeyler yenileniyor. Bu kişiler hayatınıza gelmeye başlayacak. Bu önemli bir geçiş. Çünkü Şubat'ta da güneş tutulmamız var. Burada güneşin kovaya geçmesiyle beraber bir şeyler değişmeye başlayacak ve karmik kadersel dediğimiz anlamda bu kişileri size getirebilir. Yeni bağlar, bir sürece giriyorsunuz. Bu yeni kişiler, yeni anlaşmalar, ortamınızda değişen sistemler, bunlara da şahit olabilirsiniz. Ve 21 Ocak'ta Güneş, Merkür kavuşuyor. Sevgili aslanlar, tam sizin yönetici gezegeninizin içine Merkür yerleşecek. Merkür cazimi olacak. Dileyin, isteyin. Demiş ki Yaradan, iste ya kulum, isteyin ben de vereyim demiş. Lütfen isteyin. Burada işlerinizi gerçekleştirmek için Merkür cazimiyi kullanabilirsiniz. 7. evi. Özellikle buraya yerleştiği için yeni ilişkiler, yeni ortaklıklar, aşk, kalıcı dostluklar, kalıcı işler, yaşamda ortaklaşa yeni etkin bireyleri çekmek, neyi yaşamınıza çekmek istiyorsanız çok aktif çalışacak bu Merkür Güneş. Burada size getirecek bir magnet gibi çalışabilir. Yeni kişilerle olumlu anlamda güzel bağlantılar kurmak, bir konuyu konuşmak istiyorsunuzdur, işvereninizle, partnerinizle bugün 21 Ocak kullanın. Güzel dilekler, sözcükler biliyorsunuz sihir yaratır. Ne dilediğiniz, ne söylediğiniz çok önemli olacak. Kişilerle ne konuştuğunuz çok önemli olacak. 21 Ocak bu anlamda kullanabilirsiniz. Evlilik imzalar içinde önemli, değerli bir gün değerlendirebilirsiniz. Ve 23 Ocak Güneş Plüton kavuşuyor. Çok güçlü. Yaşamınızda demiştik ya, güçlü insanlar, güçlü bireyler giriyor. Güneş Plüton kavuşumlarıyla dinamik, kararlı yapılar, liderlerinizin öne çıktığı kişilerle tanışmak, bu kişileri yaşamınıza çekmek, Uranüs'te üçgen, birden bir şeyler değişiyor olabilir. Birden yaşamınıza bir iş ortaklığı, birden bir insan girebilir. Önemli bir insan bu çünkü uzun bir sürede yaşamınızda kalacak, önemli değişikliklere neden olacak. Lütfen buraya dikkat. Para konularında bu yeni kişilerle beraber güçlü etkin gelişmeler içinde olabilirsiniz. Ve 26-27 Ocağı lütfen çok dikkat. Ayın en kritik, en kötücül günleri 26-27. Çünkü Mars Plüton kavuşuyor. Kova burcunda Uranüs'le etkileşim demiştik. Bu hayatınıza giren kişilere evet güçlü kişiler, evet bereketiniz artacak ama öte yandan da burada tabii ki bir mücadele var. Bir zorluk var. Belki yeni bir işe girdiniz, bir ortaklaşa konuya girdiniz. Belki yaşamınıza yeni bir insan alıyorsunuz. Belki de yepyeni bir konuya geçiyorsunuz bu kişilerle ilgili. Veya yaşamınızda hali hazırda evliliğinizle ilgili yeni bir döneme geçiyorsunuz. Bu sürede çok dikkat. Bu 2 gün özellikle kolektif alanda da önemli karşılaşmaları, bazı eksiklikleri, pürüzleri, anlaşma zorluklarını getirebilir. O yüzden kazalar, karşıdan gelebilecek bir takım çıkışlar, gerginliklere dikkat etmeniz gereken bir süre sevgili aslanlar, bugünlere lütfen çok dikkat. Ve 30-31 Ocak ayın kapanışında Ay Jüpiter desteği geliyor. Adeta ay kapanışında 12. evinizde güzel koruyucu etkiler getiriyor size, olumlu destekler gelecek. Yurt dışı konularınız varsa kapalı alanlar, yurt dışı konuları, yabancılar, yatırım, para konuları, bunlar da olumlu, bereketli, güzel konulara doğru geçiyor olacaksınız. Belki para bekliyordunuz. Bu paranın dönüşü olumlu şekilde destek sağlayacak. Ay kapanışı yapıyor olacaksınız. Niyet ettiğiniz ne varsa, temizlediğiniz yaşamda ne varsa bolluğu, bereketiyle geri dönen bir aya işaret ediyor. Güzellikleriyle gelsin sevgili aslanlar. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Kalpler, çiçekler, güzel bir ay diliyorum. Görüşmek üzere.